Hayaller genellikle en beklenmedik anlarda, en sıradan mekanlarda filizlenir. Burası Kızılcahamam'ın en gözde noktası. Küçük bir çocukken evimizin yakınındaki ağaçların dalları benim gizli dünyam. Hayallerimin sahnesiydi. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Kızılgeyiği öyle bir güzel görüntüledik ki. Büyük dedem Sait Vural'la aynı mahallede oturuyorduk. Ve ben her ağaca tırmandığımda o bana yukarıdan seslenirdi. O zamanlar kalbim korkuyla çarpardı. Çünkü o leşin başında bozayı olabilir. Ama büyük dedem nereden bilebilirdi ki o dallarda sallanan küçük Doğanay'ın aslında o yükseklerde ne büyük hayaller kurduğu. Takipteyim şu anda. Hedefimiz domuzdan ayıya döndü. Bir gün arkadaşımla konuşurken keşke buraya domuzlar gibi maymunlar da gelse. Ne güzel olurdu ya demiştim. Doğanay, burada maymun mu olur? Arkadaşım da gülmüştü. Zaman ne çabuk geçiyor. Yolculuk başlıyor. Dedem Sait Vural hayatının son günlerinde bana bu oğlan çok yaman. Çok yaman oğlan bu derdi. Bu bölgede 7 tane kurt çektik. O zamanlar pencereden dışarıya bakıp kara akbabaları izlediğimi hatırlıyorum. Yaban hayatında gece bir kara akbaba yaralanmış. Şimdi ise o yaman oğlan olarak belki de kendi torunlarının asla göremeyeceği eşsiz ve muhteşem bir hayvanın peşindeyim. Dağ gorilleri. 17 Şubat 2024. Dağ gorillerini keşfetmek için Bivindi yağmur ormanlarına doğru yoldayız. Ekibimiz için kalkan özel uçakla uçarken Afrika kıtasının eşsiz vahşi doğasına da tanık oluyoruz. Burada dağ gorilleriyle aynı ortamı paylaşan yüzlerce hayvan var. Ekip dünyanın en büyük primatı olan dağ gorilleriyle yüz yüze, göz göze gelmek için şimdiden hazır. Bivindi yağmur ormanlarına sadece yürüyerek erişilebiliyor. Bu yüzden ormana en yakın noktada inerek zorlu bir vahşi doğa macerasına doğru adım atıyoruz. Tabiatın muhteşem kalesi Bivindi'ye hoş geldiniz. Uganda'nın batısında yer alan doğal güzelliklerle dolu bu bölge, dağların yükseldiği ve ovaların uzandığı bir cennettir. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine dahil ettiği bu yer, 120'den fazla memeli türüne, 348 kuş türüne, 220 kelebek türüne ve 27 kurbağa türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak buranın en büyük yıldızları dünya nüfusunun yarısını oluşturan 340 dağ gorilidir. Bu nadir canlıların korunması için devlet sıkı bir plan uyguluyor. Burada gorillerine zarar verenler ciddi cezalarla karşılaşıyorlar. Ölüm. Onlara ulaşmak hiç kolay değil. En az 3 saatlik bir yol yürüyeceksiniz. Yürüyüş boyunca sizi korumak adına silahlı askerler eşlik edecek. Ve herhangi bir olumsuz durumda müdahale edecekler. Sizse ne olursa olsun hiçbir şekilde tepki vermeyeceksiniz. Hatta dağ gorilleri size saldırsa bile. Evet, hazırız. Ve vahşi doğanın derinliklerine, Uganda'nın ormanlarının derinliklerine birazdan yolculuğa başlayacağız. Yolculuk çok heyecanlı olacak. Burada briefing verdiler. Briefing'de 3 önemli kural var. 1. Kendi aramızda yüksek sesle konuşarak hayvanları rahatsız etmemek. 2. Hayvanların fotoğraflarını çekerken flash yakmamak. 3. Göz teması kurmamak. Bu çok önemli. Ve burada çok özel bilgiler de elde ediyoruz. Ekip olarak da tek tek herkese yer vereceğim. Herkesin fikirlerine de yer vereceğim. Sizler an ve an tanık olacaksınız.
Sadece şu anki heyecanımı sizlere belirtmek istedim. Yolculuk başlıyor. İnanılmaz coğrafya, inanılmaz bir doğa, inanılmaz bir türün peşinde. Dağ gorillerine çok az kaldı. Yürüyoruz. Bize hangi kuşların nasıl eşlik ettiğini duyuyorsunuz. Adeta bir müzik gibi. Gerçekten muhteşem. Ekip yorgun ama bu yorgunluk gerçekten o dağ gorilini görmeye değecek. Bu arazi hiçbir araziye benzemiyor. Ne Anadolu parsı, ne vaşak, ne ayı, ne kurt. Tabii onların da değeri, yeri ayrı ama dağ gorili dediğimiz hayvan dünya çapında neredeyse 700'den daha az bir sayıda. Ve belki de ilerleyen zamanlarda bizim torunlarımız bu dağ gorillerini göremeyecek. O kadar büyük, o kadar devasa ve insana genel olarak, DNA olarak da en çok benzeyen hayvanlardan bir tanesi. Onu 2 metre yakından görmek, onun hayalini kurmak ve yaşayacak olmak heyecan verici. Saldırırsa ne yapmıyoruz Fatih? Saldırırsa hiçbir şey yapmıyoruz. Boyun eğip Artık bir yaramız falan olursa dağ gorili yaptı diye torunlarımıza anlatacağız. Şimdi tırmanışa geçerken bir yerde mola verelim istedik. Mola vereceğimiz yerde vallahi Kaan abi, Fatih, Biray hep beraber keşfettiğimiz bir nokta oldu aslında. Bakın tam burada bir fil dışkısı var. Orman fillerinin dışkısı. Ya benim ayağım 46 numara. Hani eskiden ayılarla kıyaslardım. Şu an filin dışkısıyla kıyaslıyorum. Benim ayak numaramın yaklaşık bir 5 katı var değil mi? İnanılmaz gerçekten. Onların bulunduğu atmosferde onlarla birlikte ilerlemek. Onur abi nasıl hissediyorsun? Nasıl durumlar? Dışkısıyla karşılaştık. Bakalım kendisiyle de karşılaşabilecek miyiz? Şöyle güzel ormanın içerisinde bir portresini çekmek istiyoruz. Ekipmanlarımız ya tamam. Ya 2 metre önümüze gelirse? Gelsin ya, artık bu kadar yürümüşüz, o gelsin, o gelsin. Hadi 2 değil 1 gelsin. Şimdi bakın orman yolundan ilerliyoruz. Orman yolundan ilerlerken orman filleri her an karşımıza çıkabilir diyorlar. Ve bu filler gerçekten bazen saldırıları da ölümcül olabilir. O yüzden yanımızda gezen askerler AK-47'lerle geziyorlar. Güvenlik amaçlı silahlar var ellerinde. Bu silahlarla ara ara havaya ateş ederek, daha doğrusu tehlikeli anlarda ateş ederek onları uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu her yerde olduğu gibi. Türkiye'de biz de doğaya çıksak aynı yöntemi kullanıyoruz. Onlar da aynı yöntemi kullanıyor. Oo, rengine bakar mısınız? Gökkuşağı rengi gibi. Elimde gördüğünüz dev Afrika solucanı elime almak istedim. Görünce onu şöyle sevmeden, onun dokusunu hissetmeden duramadım gerçekten. Gel yanıma sen. Biray Bey, bu konu hakkında bize bilgi vermek istiyor musunuz? Bir zoolog olarak. Afrika dev solucanı buradaki toprağın içindeki besinlerin döngüsünü sağlar.
Toprağı yiyerek ve arkasından dışkısını bırakarak hem toprağı havalandırmış hem de oradaki karbon zincirini tamamlamış olur. Yani aslında Afrika vahşi doğası için önemli bir Çok role önemli sahip. bir role sahip. Bu ormanlar yalnızca dağ gorili ve orman filleriyle sınırlı kalmayan ormanın gizemli sakinleri, leopar gibi türlerin de varlığını sürdürdüğü bir yer. Bu nedenle her bir adıma dikkat ediyoruz. Çünkü her an doğanın sürprizleriyle karşılaşabiliriz. Dağ gorillerini ararken karşılaştığımız en büyük risklerden biri de yaban arıları. Onlarla sorun yaşamamak için yola çıkmadan önce ne parfüm ne de sivrisinek ilacı kullandık. Çünkü her ikisinin kokusu da yaban arılarını üstümüze çeker. Ayrıca buradaki yerliler yaban arılarını uzaklaştırmak için belirli bölgelere küçük ateşler yakıyorlar. Gizlemişler, ateş yakmışlar burada. Bir ay. Bu ateşlerin dumanı yürüyüş yaptığımız alanları yaban arılarından arındırarak güvenli bir ortam sunuyor. Şu anda gorillere çok yaklaştık ve burada yapmamız istedikleri bir şey var. Maske takmak. Maskeleri takıyoruz çünkü ne hayvanlardan ne de bizden onlara hastalık geçmesin. Çünkü biliyorsunuz zoonoz hastalıklar, insandan hayvana, hayvanlara insana bulaşabilen hastalıklar olabilir. Bunları önlem amacıyla halihazırda dünyada 700'den daha az sayıda kalmış bir türü korumak adına bu yöntemi uyguluyorlar. Bence de çok mantıklı. Biz de maskelerimizi takalım. Goril çek. Maskeyi takamadan gördüm. Bebek var. Bebeğini kucağına almış. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bebeği kucağında. Az önce üstüme geldi değil mi? Abi yarım metre önümden geçti ya. Burada tam önünde gümüş sırtlı ailesi var. Onu görmek diğer gorillere göre çok daha zor. Ağaçların dalları arasına saklanıyor, sarmaşıkların içerisine saklanıyor. Ve şu an ailesiyle birlikte önümüzde. Nasıl poz vermesem diye düşünüyoruz muhtemelen. Ama 2 metre mesafede bir dağ goriliyle olmak inanılmaz gerçekten. İnanılmaz. Ormanın derinliklerinde karşılaştığımız bu aile Mukiza ailesi. Adını ailenin önderi olan gümüş sırtlı dağ gorili Mukiza'dan alır. Ailenin lideri Mukiza genellikle diğer erkek goriller arasında en büyük ve en güçlü olandır. Sadece koruyucu bir baba değil, aynı zamanda ailenin rehberi olarak da tanınır. Onun önderliğinde genç goriller hayatlarının derslerini öğrenirken dişiler ise birbirlerine destek olurlar. Bu aile genellikle 10 ila 20 üye arasında değişen bir grup olarak bilinir.
Gümüş sırtlı tam önümüzde. Bak sesleniyor bize, bağırıyor. Yapıyor. Of of çok büyük. Çok büyük. Very big. Yeah. İnanılmaz. Take photos, please. Photos of the finger. Şu anda önümdeki gümüş sırtlı dev dağ gorili. Bakışa bakar mısınız? Göz teması kurmamanız gerekiyor. Dağ gorillerinin iletişim için yaptığı hareketlerden bazılarını sizlerle paylaşacağım. En güçlü dağ gorillerinden birinin atak hareketini gösteriyorum. Bu hareket en güçlü benim anlamına geliyor. Eğer gorile yaklaşırsan bu sesi yapar. Dağ gorilinin bölgesine adım atarsanız da bu hareketi yapar. Stay where you are. Çok yakından portresini çekiyoruz şu anda. Gümüş sırtlı dağ gorilini bu kadar yakından görmek. Gerçekten hayallerimizi başarıyoruz şu anda. Şimdi buradaki yerlilerin yaptığı sesler var. Belki güven vermek için, belki fotoğrafa poz vermesi için biz de yapacağız. Biraz yapsana. Şu muhteşem doğada, şu güzel atmosferde, Türkiye'ye binlerce kilometre uzakta alışık olduğumuz yaban hayatın çok dışında bir yaban hayat deneyimi yaşadık. Gerçekten benim için inanılmazdı. Dünyada nesli tehlike altında olan ve sayıları gerçekten çok az kalan, belki de bu videoyu torunlarımın izlediği zaman ya bunlar da var mıymış diyebileceği bir türün peşine düştük. Yolculuk sırasında çok güzel, keyifli anlar geçirdik. Yorucu geçti ama keyifliydi. Afrika dev solucanını gördük. Kuş sesleri bize eşlik etti ve sonucunda goril ailesini ve dev gümüş sırtlı gorili görüntülemeyi başardık. Sizler Uganda'daki bu macerada bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kamera arkasında Fatih çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde ekip çok muhteşemdi. Enerjisi süperdi. Bu Uganda'daki ilk videomuz ama son videomuz değil. Bundan sonra Queen Elizabeth'e gidiyoruz ve orada süper bir içerikte yine sizlerle olacağız. Aslanların, ağaçta avlanan diğer yırtıcıların çok güzel görüntüleriyle sizlerle birlikte olacağız. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Uganda'daki yeni videolarda görüşmek üzere.